Her gün hatta her an bir ikna bombardımanının ortasındayız. Bize bir şeyler satmaya çalışan reklamlardan, oyumuzu isteyen politikacılara, hatta sosyal medyadaki bir tartışmaya kadar. Peki bir fikri diğerinden daha ikna edici kılan şey nedir? Bir argümanın bizi yakalayıp evet bu doğru dememizi sağlayan o temel mekanizma nasıl işliyor? İşte bu soruların cevabını bulmak için tam 2400 yıl geriye gidiyoruz ve Batı düşüncesinin en temel metinlerinden birine Aristoteles'in retoriğine bakıyoruz. Gelin ikna sanatının bu zamansız kılavuzunu birlikte deşifre edelim. Aristoteles bu eseri kaleme aldığında aslında büyük bir dertten mustaripti. Kendi dönemindeki retorik hocaları sanatı asıl amacından saptırmışlardı. Onlara göre retorik, dinleyicinin duygularını manipüle ederek bir davayı kazanmaktan ibaretti. Yani yargıcı nasıl öfkelendirirsin, nasıl acındırırsın, nasıl kıskandırırsın, bütün mesele buydu. Aristoteles ise buna kökten karşıydı. Diyordu ki, siz sanatın özüyle değil, onun etrafındaki önemsiz ayrıntılarla, yani işin hileleriyle uğraşıyorsunuz. Bu sanatın kendisi değil, yozlaşmış haliydi. Ve işte Aristoteles'in çözümü bu müthiş derecede zarif ve güçlü tanımda yatıyor. O, retoriği bir kandırma sanatı olarak görmeyi reddediyor. Onun yerine diyor ki, retorik herhangi bir konuda eldeki mevcut ikna araçlarını sistematik bir şekilde keşfetme ve anlama yetisidir. Yani bir tekne, bir zanaat. Bu aslında devrimci bir adımdı. Retoriği duygusal hilelerden arındırıp, onu mantıksal ve analitik bir disiplin olarak yeniden masaya koydu. Mesele kandırmak değildi. Mesele mevcut en güçlü argümanı bulmaktı. Peki, bu analizimizde yol haritamız nasıl olacak? Önce Aristoteles'in ortaya koyduğu sorunu ve getirdiği çözümü anladık. Şimdi sisteminin kalbine, yani iknanın 3 temel direğine ineceğiz. Ardından bir argümanı sağlam kılan mantıksal iskelete odaklanacağız. Bu sanatın hangi farklı arenalarda kullanıldığını görecek ve son olarak bu antik bilgeliğin günümüz dünyasında ne kadar geçerli olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Şimdi geldik meselenin kalbine. Aristoteles'in sisteminin merkezinde yer alan ve bir argümanı ikna edici kılan 3 temel sanatsal kanıt. Bunlara sanatsal demesinin sebebi, konuşmacının bizzat kendisinin konuşma anında yarattığı ikna yöntemleri olmaları. Ve ona göre bu üçü olmadan gerçek bir ikna asla mümkün değildir. Aristoteles'e göre ikna aslında birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan 3 sac ayağı üzerinde yükselir. Bunlar konuşmacının karakteri, dinleyicinin duygusal durumu ve argümanın kendi mantığıdır. Yani meşhur üçlü: etos, petos ve logos. Şimdi gelin bunların sadece ne olduğuna değil, birbirlerini nasıl tamamladıklarına daha yakından bakalım. Bakın, burası çok kritik ve genelde en çok yanlış anlaşılan nokta. Ethos, bir konuşmacının önceden sahip olduğu şöhreti ya da ünvanı değildir. Aristoteles için ethos, konuşmanın kendisi aracılığıyla o an, o sahnede inşa edilen güvenilirliktir. Yani konuşmanızla dinleyiciye pratik bir zekaya, erdemli bir karaktere ve onlara karşı iyi niyete sahip olduğunuzu göstermeniz gerekir. İşte bu yüzden Aristoteles, ethos'u en güçlü ikna aracı olarak görür. Neden mi? Çünkü mantığınız, yani logosunuz ne kadar kusursuz olursa olsun, insanlar o mantığı dinlemeye başlamadan önce size güvenmek zorundadır. Patos da genelde en sığ anlaşılan direktir. Hayır, bu basitçe duygulara oynamak demek değildir. Aristoteles için duygular bizim yargılarımızla doğrudan bağlantılı olan rasyonel tepkilerdir. Dolayısıyla patos, dinleyiciyi manipüle etmek için değil, onları argümanınızı alımlamaya en uygun zihinsel ve duygusal çerçeveye sokmak için kullanılır. Amaç, dinleyicinin ruh halini sunduğunuz mantığın en verimli toprağa düşeceği hale getirmektir. Çünkü öfkeli bir zihnin adalet algısıyla sakin bir zihnin algısı asla aynı olmaz. Patos, işte bu yargısal çerçeveyi şekillendirme sanatıdır. Ve son olarak logos. Argümanın beyni, onun mantıksal iskeleti. Bu konuşmanın kendi içindeki tutarlılığı, sunduğu kanıtlar ve akıl yürütme biçimidir. Aristoteles'e göre retoriğin tözü, yani asıl özü, logostur. Fakat tek başına asla yeterli değildir. Etos olmadan insanlar size kulaklarını tıkar, patos olmadan argümanınız yankı bulmaz, sağlam bir logos ancak güvenilir bir etosun ağzından çıktığında ve doğru bir patos ile hazırlanmış bir dinleyici kitlesine sunulduğunda, ikna sanatı gerçek potansiyeline ulaşır. Madem logos argümanın iskeleti, o halde bu iskeleti oluşturan kemiklere biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. Aristoteles için süslü laflar, duygusal çıkışlar her zaman ikincildir. Gerçek iknanın kalbinde daima sağlam bir mantıksal yapı yatmalıdır.
Aristoteles işte bu mantıksal yapının en güçlü ve en özgün aracına özel bir isim veriyor: antimim. Bunu bir nevi retoriksel tasım ya da daha akılda kalıcı bir şekilde eksik bırakılmış argüman olarak düşünebiliriz. Peki bu onu neden bu kadar etkili kılıyor? İşte bu karşılaştırma aradaki o dahiyane farkı gözler önüne seriyor. Solda felsefenin kullandığı her adımın tek tek belirtildiği tam mantıksal yapı, yani silojizm var. Sağda ise retoriğin güçlü aracı entimeme. Entimemin yaptığı şey şu: dinleyicinin zekasına güveniyor. Bütün insanlar ölümlüdür gibi herkesin zaten bildiği ve kabul ettiği o bariz öncülü atlıyor ve dinleyicinin o boşluğu kendi zihninde tamamlamasına izin veriyor. Bu inanılmaz derecede zekice. Çünkü bu sayede dinleyici pasif bir alıcı olmaktan çıkıp argümanın bir parçası, bir ortağı haline geliyor. Sonucu birlikte inşa ettiğimiz için de o sonuç bize çok daha ikna edici geliyor. Elbette Aristoteles bu ikna sanatının sadece soyut bir teori olarak kalmasını istemedi. O bir pratik felsefecisiydi. Bu yüzden retoriği gerçek dünyada kullanıldığı 3 temel alana, yani 3 farklı arenaya ayırdı. Bu arenaların her birinin farklı bir zaman odağı, farklı bir amacı ve farklı bir dinleyici kitlesi var. Bu tablo aslında her şeyi çok net özetliyor. Politik hitabet, mecliste, geleceğe yönelik bir kararı tartışırken kullanılır. Mesele, bu yasa bize fayda mı sağlar, zarar mı verir sorusudur. Adli hitabet, mahkeme salonlarındadır ve geçmişte ne olduğunu aydınlatmaya çalışır. Kanıtlar sanığın suçlu olduğunu mu gösteriyor, masum olduğunu mu sorusu adaletle ilgilidir. Törensel hitabet ise şimdiki zamana odaklanır. Bir kahramanı övdüğümüz, bir mezuniyet töreninde konuştuğumuz anlardır. Amacı, dinleyicilerin ortak değerlerini pekiştirmek ve onurlandırmaktır. Peki bütün bu antik Yunan'daki meclisler, mahkemeler için tasarlanmış kavramların 21. yüzyılın dijital dünyasıyla bizimle ne gibi bir ilgisi olabilir? Cevap aslında şu: düşündüğünüzden çok daha fazla. Aristoteles'in bu ilkeleri bugün de iknanın adeta DNA'sını oluşturmaya devam ediyor. Aslında bu sorunun doğru cevabı nerede görüyoruz değil, nerede görmüyoruz ki olmalı. İletişimin olduğu her yerde, biz farkında olalım ya da olmayalım, Aristoteles'in bu temel çerçevesi sessizce işlemeye devam ediyor. Şöyle düşünelim, yeni bir vergi yasası öneren bir siyasetçi, geleceğe odaklı politik hitabet yapıyor. Bir avukatın mahkemedeki kapanış konuşması, geçmişi aydınlatmaya yönelik adli retoriğin ta kendisidir. Yeni bir telefonu devrimci olarak tanıtan bir CEO'nun sunumu, o anı ve o ürünü onurlandıran modern bir törensel konuşmadır. Bize duygusal bir hikaye anlatan reklam patosu, ürünün teknik özelliklerini sıralayan ise logosu kullanır. Ve bir konuda neden bir doktorun görüşüne bir başkasınınkine göre daha çok güvendiğimiz sorusunun cevabı tamamen etosta, yani onun inşa ettiği güvenilirlikte gizlidir. Dolayısıyla Aristoteles'in retoriği sadece tozlu raflarda duran eski bir felsefe metni değil. O modern dünya için yazılmış bir tür kullanım kılavuzu aslında. Bize sunulan mesajları, siyasi argümanları, reklamları analiz etmek için müthiş güçlü bir eleştirel düşünme aracı. İknanın bu temel mekaniğini anlamak, bizi daha bilinçli bir vatandaş, daha seçici bir tüketici ve sonuçta daha etkili bir iletişimci yapar. Bu analizden sonra size küçük bir meydan okuma bırakıyorum. Bir sonraki siyasi tartışmayı izlerken, bir reklama denk geldiğinizde veya bir iş toplantısına katıldığınızda sadece bir anlığına durun ve düşünün. Bu konuşmacı güvenilirliğini, yani etosunu nasıl inşa etmeye çalışıyor? Beni hangi duygusal çerçeveye, yani patosa sokmayı hedefliyor ve argümanının mantıksal iskeleti, yani logosu gerçekten ne kadar sağlam? İşte bu ayrımı yapabildiğiniz an, ikna sanatının perdesini aralamış ve etrafınızdaki dünyayı çok daha berrak bir şekilde görmeye başlamış olursunuz.